Paradise Underground bizim için çok heyecan verici bir proje. Adından da anlaşıldığı gibi daha underground müzik türleri, özellikle tabii ki elektronik müzik başta olmak üzere ama bunun içinde pek çok alternatif janrlar var. Yani biz müzik dağıtımı yaparken Paradise'da, başlarken, bu yolculuğa çıkarken aslında bize en heyecan verici olan şey konuyu sadece pop, rap, hip hop ve hani bu en çok top 50 Spotify diyeyim, bununla sınırlamamamız gerektiğini biliyorduk. O kadar güzel üretilen cazlar, alternatif müzikler, elektronik müziğin commercial olmayan, zaten Paradise'daki bizim hani vizyonumuz ister caz olsun ister pop olsun, hani bu müziği commercialize edebildiğimiz kadar etmek, yani ulaştırabildiğimiz kadar büyük kitlelere ulaştırmak bizim amacımız ve mutluluğumuz olur. Ama burada genelde şu paterni görüyoruz, yani dijital dağıtım platformlarına da baktığınızda hani öne çıkan şarkıcılar ya da işte reklamı yapılan şarkıcılar ya da hep sözü bahsi geçilenler hep böyle belli bir algoritmanın öne çıkarttığı en top, en hype, hani en renkli, en falan falan enler. Ama bu enlerin dışında mesela aslında çok böyle dinlenesi çok hoş. Mesela bir gitaristin bir solo albümünden bahsediyorum. Mesela bir piyanistin tek piyano çaldığı bir şey ve bunun daha jazz fusion, elektronikle beraber bir araya geldiği çalışmalar var. Bunlara biz destek vermeyi ve öne çıkartmayı çok istiyoruz. Pop müzik gidebileceği en uç noktaya gelmiş durumda. Hip hop, rap daha nereye gitsin artık? Zaten rocklar, heavy metaller tamam 80'lerde 90'larda vardı. Kesinlikle bir revival olacak. Ama işte bugünün sosyal medyasının verdiği bence en heyecan verici imkan aslında Khruangbin gibi, Hermanos Gitares gibi ya da Altıngün gibi hani daha bize de Türkiye'ye de yakın olan, aslında enstrümantal olan ya da daha folk müziğin modern versiyonları gibi çok farklı, normalde hiçbir zaman commercial olamayacak, dünyayı turlayamayacak grupların şu anda inanılmaz paralara dünyayı turlayıp, yani hem para kazanıp hem sanatını icra edip hem kitleler tarafından sevilmesi ve bunun bir dil bariyeri kesinlikle barındırmaması, bir tarz bariyeri barındırmaması gibi olgular var. Mesela örneğin bu yaz İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda Hermanos Gitares full çekti. Yani bir tane bilet davetiye bulmak imkanı yoktu. Herkes oradaydı ve hepimiz eminim ki Hermanos Gitares'i YouTube'dan beğendik ve sevdik ve genelde bu konserde olmasa aslında hani kimin sevip sevmediğini de bilmiyoruz. Şimdi öyle bir zamandayız ki mesela hani ben evde sık sık son 1-2 senedir sürekli YouTube'da karşıma çıkan ve dinlediğim, sevdiğim bir şeydi ve ofise gelen, eve gelen herkese de dinletiyordum. Ya bunu biliyor musun, ne kadar iyi bunlar falan diye. Hatta bir sürü gitarist arkadaşıma ya da daha böyle o tarza yakın müzik yapan arkadaşlara da hani bununla ilgili hep izletmişimdir. Yani işte baksana Derya Yıldırım ne kadar iyi. Yusuf Dayas aynı şekilde mesela. Tamamen yani bir caz müzisyenin nasıl hani davulcu, yani caz davulcusu şu anda hani YouTube'un belki dünyanın en yüksek hype olan müzisyenlerinden biri haline geldi ve başlangıcını ben şöyle hatırlıyorum. Ben Yusuf Dayıs'ı mesela nasıl keşfettim? Yine sanırım Mansur'du, kimdi hatırlamıyorum. Yani birini dinlerken arkadaki davulcuydu ve hani onun çok böyle, biz hatta Berna ile ona Tırrıt diyoruz. Tırrıt İsmail'le isim koymuştuk. Çünkü sürekli davul çalarken böyle bir adını tam bilmiyorum o hareketin, böyle tırrıt yaparak çalıyor. Mesela çok dikkat çekici bir zaten davul çalma şekli vardı. Ya bu davulcu kim falan diye takip etmeye başlayınca hani Yusuf Dayas'ın kendi adına bir grubu olduğu ve içerikler yaptığını da görmeye başladık. Sonra o kendini daha böyle dokümenteriler, işte stylingler, güzel çekimlerle hani öyle bir konumlandırdı ki şu anda kime desen evet ben Yusuf Dayas'ı biliyorum, Yusuf Dayas'ı seviyorum diyor. Yani bir caz davulcusunun bu kadar bilindiği ve bu kadar hani indie hiçbir şeyin bu kadar büyük kitlelere hitap ettiği sanırım hiç bir zaman olmamıştı yani. Bir yandan çok yakınıyoruz. İşte yok Spotify listeye koymadı, aman işte para bulamadım, klip çekemedim, yok öyle oldu. Sayısız şekilde yakınabiliriz ve haklıyız ama bir yandan da inanılmaz imkanlar var. Bu imkanlar gözümüzün önünde duruyor ve biz bu imkanlar için açıkçası pek bir şey yapmıyoruz yani müzisyenler olarak. Paradise Underground tam olarak aslında bu imkanları vurgulamak için ortaya çıkmış manifest gibi bir yapı olacak bizim için. Yani tabii ki şimdi bir popstardan bahsettiğimiz zaman hani Türkiye'nin en büyükleri bir şey çıkarttıkları zaman en iyi şarkı yazarı, en iyi aranjör, en iyi klip, en iyi tanıtım çok ciddi bütçeler harcıyorlar. Dünyada da böyle.
Ama illa tek yolda bu değil. Yani bu bütçe harcanmadan da yapılabilecek çok fazla şey var. Özellikle gerçek müzisyenliğin, yani gerçek yaratımın, gerçek sanatın olduğu senaryolarda aslında para çok ikinci, üçüncül seviyede kalıyor. Çünkü bir kere şuradan yola çıkalım. Mesela hadi diyelim bir albüm yaptınız ya da bir single kaydettiniz. Tek bir müzisyensiniz, gitarist olabilirsiniz, söz yazarı olabilirsiniz. Yani ne yapıyorsanız yani bir şekilde bunu bir odada, bir box'ın içinde, bir bilgisayarda kaydediyorsunuz. Sonra ama bundan para kazanmaya geldiği zaman iş, bunun bir live performance kısmını düşünüyor olmak gerekiyor. Onun için artık mesela bizim çalıştığımız sanatçı arkadaşlarımıza benim genelde hep tavsiyem şu yönde oluyor. Yani tam Spotify çok güzel, çok kıymetli ama Spotify'ı endpoint olarak görmemek lazım. Spotify bir araç. Bugün için kullanılabileceğimiz araçlardan biri. Aslında endpoint, sanatı nasıl icra edeceksin, parayı nereden kazanacaksın, insanlar seni neden izlemeye gelecek? Buraya odaklanmak. Mesela hep şunu diyorum ben. Yani bir hedefiniz olmalı. Mesela ben önümüzdeki yaz açık hava tiyatrosunda çalayım ve full doldurayım. Yani çok fantastik bir hedef değil belki bu. Yani küçümsemek de değil, büyütmek de değil ama sonuçta bu bence muhteşem bir hedeftir. Bir Türk müzisyen olarak sen bugün kariyerine başladın ve önümüzdeki yaz açık hava tiyatrosunda konser vereceğim ve bu konseri tabii ki doldurup sold out yapman gerekiyor. İşte burada zaten bütün her şey çözülüyor. Böyle düşünmeye başladığınız zaman zaten şunu diyeceksiniz. Yani açık havadaki bilet fiyatları, şimdi tam hakim değilim ama işte şu zamanı yine değişecek zaten sürekli ama belki işte en ucuz 750'lerden 500'lerden başlayıp bildiğim kadarıyla yabancı müzisyenlerde 5000'lere falan, en önlerde daha da fazlaya çıkabiliyor tabii. VIP hiç saymıyorum bile ama yani sonuçta ortalama hani 1000-1500 liraların verildiği bir bilet seviyesinde 3000-5000 kişiyi doldurabilecek kadar insanların sizin müziğinizi ya da sizin kişiliğinizi sevmesi lazım. Ve bunu artık bugün çok net bir şey, yani Spotify'da bir şarkı dinlemekle, Spotify'da bir albüm dinlemekle olabilecek bir şey değil bu. Yani insanların açık hava tiyatrosunda sizin biletinizi alması için hakikaten YouTube'da hani günler, geceler boyunca eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla, partisinde, üzüntüsünde, ofisinde açıp dinleyip keyif aldığı bir şeyleri sağlayabiliyor olmanız lazım. Onun için mesela müzisyenler hani evet laptopta müziğimizi yapalım, Spotify'a koyalım ama bence bundan daha önemlisi acaba biz 3 müzisyen bir araya gelip insanların gerçekten hani böyle derinliklerine dokunacak bir müzik yapabiliyor muyuz? Hani insanlara bir ilham verebiliyor muyuz? Bunu biz hem görsel olarak hem müziksel olarak nasıl yakalarız? Bunlar aslında şu en kıymetli şeyler bunlar ve hani paha biçilemeyecek şeyler bunlar. Çünkü çok fazla paran, bütçen olsa bile ne oluyor? Mesela evet bir şarkı yaptın, bir aranjör bunu aranjesini yaptı. Sonra ne olacak? Görünen bütün senaryolar böyle oluyor. Evet, güzel toplama bir grup kuruluyor ve özellikle hani piyasadaki iyi müzisyenlerden kuruluyorsa bu grup zaten herkes üstün yetenekli. Yani bu müzisyenlerin çok fazla prova yapmasına da gerek yok. Zaten hani bizim piyasamızdaki Türkiye'de muhteşem müzisyenler var. Çoğu da hani eşimiz, dostumuz, benim de çok sevdiğim harika insanlar. Ben de bu gruplarda hani yer alma şansı buldum zaman zaman. O stüdyoya girdiğin zaman bu iyi müzisyenlerle zaten hani play'e bas, şarkıyı bir kere dinlet. Hani hiç duymamış bile olsa o davulcusu, basçısı zaten dünyanın en güzel şeklinde bu şarkıyı çalıyorlar. Ve böyle bir iki provayla bu konserlere çıkabilecek seviyede zaten kapasiteli müzisyenler. Ve genelde piyasa böyle işliyor ama bu tarz aranjelerde ve bu tarz canlı çalımlarda benim gördüğüm şu eksiklik oluyor. Yani bir grup olmak, hani günlerce stüdyoda bir şeyin aranjesinin o ince nüanslarına, yani şundan bahsediyorum. Yani senkoplar bile çok önemli. Yani hani basçının bir numara yaparken orada zilin bir iki ölçü sonra bir rayda vurması falan gibi böyle çok ufak nüanslara kadar inilen müzikler aslında bu işte bizim Khruangbinler dediğimiz, Hermanos gitaristler dediğimiz, orada şey yok. Yani hani evet hadi şarkı var, hadi hep beraber oturup çalalım, böyle kanlı takip denilen şeye de biraz tabii bizim özellikle Türkçe poplar falan gidiyor. Yani bu kanlı takip ya da işte hani session musician'ın ötesine geçip gerçekten kendini belli bir müzik tarzına
adamış, bundan keyif duyup bunun bir sanat olacağını hayal eden müzisyenlerin bir araya gelip yaptığı müzikler bence bundan sonra çok çok önem taşıyacak. Mesela benim Türkiye'de hep böyle hayal edip ama hani gerçekleştirmeyi daha şu ana kadar başaramadığımız bir şey. Tabii ki sadece benim hayalim değil, bu birçok arkadaşımızın hayali olduğu için ben bunu paylaşıyorum. Mesela şöyle bol synthesizer'lı bir hani live setup, mesela işte bu bizim Fransızlarda Daft Punk'ların ya da işte hani bir sürü orada benzer müzisyen var onun arkadaşlarında. Ya onlar bunu sıkça yapıyorlar, yani daha böyle analog ağırlıklı bir synthesizer setup, işte daha cool bir setting, daha özenilmiş bir davul tonu, işte bas mesela herhangi bir bas değil de sadece işte bir precision bas ama 70'lerin amfisine bağlanmış ve belli bir pedal bağlanıyor falan. Yani böyle enstrümantasyon dediğimiz şeylerin olduğu projeler bence çok öne açık. Burada mesela Murat Ertel'le bir sohbetim olmuştu. Baba Zula'nın işte iki kurucu ortağından biri diyeyim. Murat Ertel harika bir kendisi, entelektüel aynı zamanda, işte çok güzel şimdi yeni Esma Ertel'le beraber vinyl setler yapıyorlar. Plak çalarken plağın ne ifade ettiğini anlatıyorlar falan. Onun görüşlerini çok seviyorum ben bu tarz konularda. O şunu söylemişti. Ya dedi ki Baba Zula aslında bir, tam bu sözleri bu değil ama benim algım bu, yani anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani Baba Zula bir aslında enstrümantasyon. Yani nedir? Arkada bir tane bir drum machine gibi bir şey var. İşte bir tane elektro bağlama var. Bir darbuka var. İşte canlı bir de ziller var bu drum machine'le beraber. Ve kendinin şiirsel bir şarkı söylemeyle şiir arasındaki bir şey var. Ve aslında bu elementler bir araya geldiği zaman Baba Zula sound'unu oluşturan şeyler de bu. Çok da zor değil açıkçası, yani şey anlamında diyorum, yani hani bir producer olarak Baba Zula sound'unu yaratmaya çalışsan, yani bir darbuka koy, bir drum machine koy, bir elektro işte bağlama koy. Tamam, yani bu sound çıkıyor ve duyduğun anda hani Murat Ertel'in sesini düşünmezsek, evet bu Baba Zula diyebileceğimiz bir soundscape, bir ses dünyası yaratılabiliyor. Yani burada minimalist düşünmek, seçici olmak, hani gitarda bizim değil mi sınırsız tonlarımız var işte gitardaki takınca, ya da işte keyboardlarda, motiflerde falan dünyanın bütün ses tonları, davulda aynı şekilde her davulun farklı farklı yerlerde farklı farklı tonlamaları var. Ama işte böyle olduğu zaman aslında müzikte biz karakteri biraz kaybediyoruz. Yani müzikte çok zor, yani özellikle de böyle fazla yönlü müzisyenler için, yani kendini böyle bir müzik tarzıyla limitlendir demek çok zor ama bir yandan da kitleler edinmek, işte hani hayran kitlesine ulaşmak, insanların seni sevmesi, senin konserine bilet alması, biraz da bu işte minimalist yaklaşıp kendi ses karakterlerini ortaya çıkarıp buna belki işte dediğin gibi enstrümantasyon demek çok güzel bir kavram. Kendi konseptinde şarkılar yaratıp ve kendi hayat görüşünü bir art formu olarak insanlara sunduğun zaman, o zaman bunun harika bir karşılığı alınabileceğini ben düşünüyorum. Yani bu imkanlarda işte, yani bu videoda da uzun uzun anlattığım gibi bizim günlerimiz, saatlerimiz, sanatçı dostlarımız, plak şirketleriyle bunun çeşitli versiyonlarını konuşup ve bunu Türkiye'nin dışında da daha global seviyeye nasıl getiririz diye aslında düşünmekle, planlamakla ve uygulamakla geçiyor. Burada şeye tekrar geri dönmek istiyorum. Yani demiştim ki aslında bir hedef koymak lazım. Yani açık hava hedefi. Yani burada şuna döneceğim. Ya aslında bir yandan o kadar kolay, bir yandan da o kadar zor bir şeyden bahsediyorum. Yani bu açık hava tiyatrosunda çıkma olgusu. Yani zaten imkansız bir hedef diyelim, değil mi? Yani zaten hani bir bahis yapsak, hani işte Spotify'a bugün şarkını yükledin. Bir sene sonra senin açık havada tiyatro verme ihtimalin, konser verme ihtimalin nedir diye sorsak, %99 ihtimalle veremeyeceksin zaten. Öyle bir gerçekçi dünyada yaşıyoruz. Onun için demek ki sen ne yaparsan yap, yani sen 99 tane hareket yap, yine beceremeyeceksin, yapamayacaksın. Senin açık havada konser verebilme durumun çok sıra dışı bir yaklaşım yapman lazım. Yani kim ne yapıyorsa bunu yapmayacaksın. Çok özel, çok uğraşılmış, çok özenilmiş bir şeyler yaratacaksın ki o mertebeye eriş. Ve bu insana aslında
gerçekten belki bir sene sonunda açık havaya çıkamayacak bile olsan hayatında inanılmaz bir eliminasyon yapabilmene sebep oluyor. Bu da bu arada benim çok sevdiğim bir arkadaşımdan öğrendiğim bir kavram. Selamlar Yunus Çoban, Aytek. Bilmeyenler için söyleyeyim. Taksim'de, Galata'da harika bir işte kıyafet dükkanı var. Böyle Burning Man tarzı, işte ne deniyor, tactical wear falan yapan, böyle cool şeyler yapan çok güzel bir designer dükkan. Aytek bana söylemişti. Kendisi hayatında eliminasyon yöntemini deniyordu. Yani o bunu sağlık için deniyordu. Yani mesela şunu demek istiyorum. Bir hafta boyunca peynir yemiyorsun ve vücudunda ne değişiklik var bunu görüyorsun. Sonra bir sonraki hafta alkol içmiyorsun, vücutta ne oluyor bunu görüyorsun. Bir hafta sonra et yemiyorsun, kendini test ediyorsun, kahve içmiyorsun falan gibi. Yani hayatından bir şey çıkartarak neye ulaşıyorsun, bu sana iyi mi geliyor, kötü mü geliyor, bunu anlayabiliyorsun. Yani bunu işte müzik kariyerinde de yapmak mümkün. Bizim işte o hep klasik şarkı çıkartırken hani bir kapak yaptık, işte bir grafik sanatçısıyla çalıştık ya da kendimiz bir şey yaptık. Bir fotoğraf çektirdik, çektirmedik. İşte bir klip çektik, çekmedik. Tamam, bir tane Spotify'a pitch hazırladık, gönderdik ve bitti. Yani şu anda bütün müzik yayınlayanların bütün yaptığı bu. Yani demek ki bu yanlış bir şey. Ben bunu söylüyorum yani. Hakikaten ya kapak da yapma, klip de çekme, fotoğraf da çekme. Yani herkes bunu yapıyorsa sen bunu yapmayacaksın. Demek ki sen bambaşka bir şey yapacaksın. Yani ne demek istiyorum? En basit yöntem Metallica Black Album. Hiçbir kapağı yoktu işte. Böyle belli belirsiz bir yılan var mıydı yok muydu arkasında. Ya da Kanye West'in böyle çıkan dondaları falan, böyle simsiyah albüm kapakları. Ya da mesela Kanye West'in bütün sosyal medyasını silmesi ve bir sürü sanatçının, bir sürü moda markasının bu yaklaşımda bulunması, her şeyi sıfırlaması, reset atması. Belki her şeyi sileceksin. Bir tane işte beyaz fonun önünde bir tane böyle siyah gömlekle bir poz vereceksin ve tek bir kelime yazacaksın. Yani yapılabilecek çok fazla şey var. Ya da mesela benim sürekli kafamda tekrarlanan, dönen bir şey var. Bizim mesela Filozof Kedi diye harika yetenekli arkadaşlarımız var. Mersin'den bir rock grubu. Sağ olsunlar bana bir şekilde ulaştılar, tanıştık. Ben sonra müziklerine, bestelerine, her şeylerine hayran oldum. Saatlerce, günlerce sohbet ettik ve çok keyif aldım. Ve beraber yayınladığımız ilk şarkıda da New Music Friday'e girmeyi başardılar. Şarkı hakikaten çok güzeldi yani. İlk dinleyişte zaten wow dedirten bir şarkıydı ve bunun gibi birçok şarkıları var. Mesela bu çok güzel bir örnek aslında. Hani kendileriyle de paylaştığım için buradan da paylaşıyorum. Tabii daha önce onların bir kariyerleri var. Zaten çok güzel konserlerde, Milyon festivallerde çıkıyorlar. Yerel barlarda belirli bir kitleye ulaşmışlar ve daha önce yaptığı yayınlar var. Instagram'ı güzel kullanıyorlar gibi bir sürü artıları vardı. Ama biz birazcık daha işte bu felsefik falan yaklaştığımız zaman bu bir şekilde işte artık diyeceğim evrenle de rezone etti ve hani Allah yardımcımız oldu ve New Music Friday'de yer buldu. Bu bizim için inanılmaz bir motivasyon oldu tabii ekiple beraber. Yani hani evet biz demek ki doğru bir şey yaptık. Gerçekten hani bu kadar konuşma, bu kadar hani heyecan bir noktaya vardı dedik mesela. Ve şimdi işte ikinci şarkılarını yayınlayacağız. Yani Paradise'tan dağıtımını yapacağımız ikinci şarkı işte önümüzdeki hafta yayına çıkıyor. Ama burada şöyle bir şeyimiz var. Hani öz eleştiri demeyeceğim de bir tespitimiz var. Yani daha başka şarkılar da var bizim New Music Friday'lere ya da çok güzel playlistlere giren mesela. Yani evet gerçekten bir hype yakalıyor. Şarkı New Music Friday'e girince bir 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 artık hani müziğin tarzına göre, şarkıcının durumuna göre buradan bir dinleme geliyor ama bunu hakikaten başka elementlerle beslemek çok önemli. Yani ben mesela Filozof Kedi'yi evet New Music Friday'de dinledim. Hakikaten ya çocuğun sesi çok güzel, beste çok güzel. Birkaç şarkısına daha baktım. Bu da çok iyiymiş falan. Sonra işte ne başlıyor? Sonra ben Instagram'a bakayım, YouTube'a bakayım falan. Hayranlık aslında tam da burada oluşuyor. Mesela Instagram'a girdiğin zaman Instagram'da çok sıra dışı bir şey görürsen bu takip etme ihtimalin çok yüksek ama sen mesela Instagram'da sıra dışı bir şey görmediysen yani mesela işte benim hepimiz aynıyız, hepimiz müzisyeniz. İşte bir tişört giyip, bir pantolon giyip, bir ayakkabı giyip yani çok identical bir haldeyiz hepimiz aslında şu andaki dünyada. Yani şimdi ben mesela kendimin aynısı çok standart hani ev tipi bir sahne görüntüsü gördüğüm zaman artık bu çok şey yapmıyor. Yani tamam bir yerde tamam cool, doğal falan diyorsun ama
Yani biraz insan mesela hani bu yöntemlerden bir tanesi. Sadece ben neler yapılabilir? Çünkü birazcık bu kadar hani protest konuşunca bir yandan da hani insanlar diyebilir ki tamam da o zaman ne yapacağız? İşte ne yapacağınızla ilgili mesela ben filozof kedi hep en baştan beri şey diyorum. Ya abi pembe tulum giyin mesela, anladın mı? Çok basit bir şey ama yani harika, böyle hepimiz ekip olarak pembe tulumlar giyelim mesela. Bir de böyle baby blue mesela gitarlar alalım, değil mi mesela? Bir de ona göre bir arka fon koyalım. Zaten adımız da filozof kedi. Yani bunun filozof kediyle nasıl bağlanacağını da bilmiyorum ama çok güzel görsel bir imaj. Mesela sosyal medyası tamamen sıfırlansa, çok güzel içerikleri var ama bu fedakarlıktır yani. Tamamen böyle pembe tulumlu bir şeyler koyacaksın. Bir de belki daha böyle Red Hot Chili Peppers vari atlayan, zıplayan, tişörtünü çıkartan falan bir şeyler olsa falan. Yani aslında o kadar basit ki ben de bunu şeyden ilham alıyorum. Far East Movement mesela çok severdim zamanında. Bizim İstanbul'da Masquerade Club'a da geldiler. Yani tanışma şansımız falan da oldu. Sonra yurt dışında da bir iki yerde yine denk geldim. Onlar böyle yapıyordu. Onlar konsere çıktıkları zaman böyle beyaz tulumları vardı. Sanki radyasyonlu bir bölgede çalışıyormuş işçiler falan gibi böyle bir. O bir heyecan yaratıyor insanda. Yani normalde yoksa onlar da hani müzisyen işte. Normal yani hani kot pantolon, tişört kombinasyonu yerine hani böyle bir şey yaratıyorlar yani. Mesela bunlar çok basit ama çok unutulmuş kavramlar gibi geliyor bana. Yani biz neden böyle atlayan zıplayan bir rock grubu görmüyoruz? Bunu şeyde de gördüm. Teoman'ın harika bir YouTube yayını vardı, bir podcast gibi. O kadar güzel bir şey dedi ki eskiden de yani dedi bu rockstarlar falan, hani o rock'ın protest olduğu, hani her şeye karşı olduğu böyle bir direniş bir de falan. Yani şu anda hani rock dediğimiz müzik de o kadar soft bir hale geldi ki yani ben çok seviyorum. Hiç eleştirmek gibi değil. Yeni akım diyeceğim. Hani alternatif indie, Turkish rock dediğimiz böyle daha hüzünlü, böyle slow işte rock şarkıları, tamam çok güzel bir tarz bu. Ben de dinliyorum, seviyorum ama herkes bunu yapıyor zaten ve artık yani Suno için bile bu hani o kadar kolay ki Suno'ya yani bu tarz bir prompt yaz. Sana dünyanın en güzel zaten alternatif Türk slow rock şarkısını yapıyor. Ama biz Türkiye'de mesela çok uzun süredir, hatta yani Athena'dan beri yani ya da Athena dışında söyleyeyim, Kurban vardı, Athena vardı. Yani mesela Athena neden Athena oldu derseniz bana. Zaten ben hatırlıyorum artık kaç yaşındaydık? 12 yaşında mıydık? 15 yaşında mıydık? Hani ilk gitara başladığımız zaman ben İstiklal Caddesi'nde tünele gittiğim zaman biz hafta sonları hep orada işte stüdyoya gidip işte gitarlara bakıp falan. Athena dediğiniz insanlar yani Gökhan'la Hakan, ya saçları böyle punk olarak yeşil, fosforlu yeşil, sarı, turuncu, pembe, işte deri ceketler, zincirler falan, böyle İstiklal Caddesi'nde yürüyen arkadaşlardı. Zaten gitara gözümüzü açtığımızda Athena dediğimiz insanlar Türkiye'de bence legend'lılar. Çünkü ben Türkiye'de hayatım boyunca Gökhan ve Hakan'dan başka punk görmedim zaten. Yani daha dakika bir, gol bir, iki punk. İşte belki Türkiye'nin ilk punk rock albümlerinden biridir onların, bu Bazillerin falan olduğu. Yani çok hani güçlü bir duruşla girdiler olaya. Bugün de bu yapılabilir. Türkiye'de de diyorum yani mesela bir Red Hot Chili Peppers'ı ele aldığın zaman muhteşem yetenekli bir funk davulcusu var burada yani. Şey demek haksızlık olur. Bir rock grubunun davulcusu kadar basit bir kavram değil yani. Bu adam inanılmaz ritimler atabilen yetenekte bir insan. Basçı Flea aynı şekilde. Hani onun o bas stili tarzı çok bence sıra dışı, çok kolay bulunabilir değil. Bu kadar iki unik davul ve basın bir araya geldiği, aynı Frusciante, o da zaten kendine has manyak bir stili var yani, resmen dünya literatürüne girmiş bir gitar çalışı. Bu kadar virtüöz 3 tane adamın gelip kendini özgürce ifade edip bir de ona işte şiirsel yani bir vokal, işte böyle Indian gibi saçlar falan olduğu zaman bence bugün bunlar çok göz ardı edilen çok basit kavramlar. Yani her şey çok düz oldu artık. Bu bize bizim konuşmamız, kendimizi geliştirmemiz ve çaba göstermemiz gereken taraflar bunlar aslında bence. Yani özgürleşmek, kendini ifade edebilmek. Tamam, şunda okeyiz. Türkiye çok zor bir durumdan geçiyor. Konser verebilecek, para kazanabilecek, kendini ifade edebilecek ortamlarımız yok belki ama işte şimdi de güzelliği bunun, artık dünya var. Yani Türkiye'yi niye düşünüyoruz ki? Tamam, Türkiye bizim vatanımız, yanımız ama yani Türkiye'de de başarılı olalım ama yani Türkiye, ben bunu bir sunumda anlatmıştım hatta, onu daha yayınlamadık ama İTÜ MİAM'da yaptık bu konuşmayı. Yani Türkiye müzik ekonomisinin yani boyutunu şöyle bir baloncuk dersek, dünya müzik ekonomisi bir mahalle kadar büyük. Türkiye böyle 60 milyon dolar, bazıları diyor bu işte 100-150 milyon dolara kadar bu kayıtlı müzik ekonomisi. Kayıt zaten, canlı müzik bilinemiyor. Kayıt dışıymış çoğu canlı müziğin ama yani kayıtlı müzikten bahsedeceğim. Yani bizim dağıtım dediğimiz streaming.
böyle 60 milyon dolarlarda falan hani resmi rakamlar. Birileri diyor işte bu 100 milyon doların üstüne çıkıyor falan gibi. Yani dünya dediğimiz dünyadaki streaming en son vallahi atmayayım 32 milyar dolardı dünyadaki streaming geliri. Yani 32 milyar dolar nerede? 60 milyon dolar nerede yani? Biz böyle evrendeki nokta gibiyiz ne yazık ki müzik ekonomisinde. Onun için belki Türkiye için bu dediğim atlamalar, zıplamalar, işte stylingler, YouTube içerikleri çok mantıklı gelmiyor bu kadar uğraşmak ama yaptığımız içerik aslında Türkiye için değil, dünya için yapabileceğimiz ve bu 32 milyar dolarlık pastadan pay alabileceğimiz bir dünyanın içindeyiz. Uzun uzun anlattım. Buraya kadar beni sabırla dinleyebilen varsa bir kere teşekkür ederim. Ama işte bizim Paradise oluşumumuz, Paradise Underground'daki tutkularımız ya da Paradise Türkiye ile yapmaya çalıştığımız ya da işte yeni açtığımız Paradise Arabia birimimiz tamamen bu tarz manifestlerle, movement'larla, tam kusura bakmayın hani iki dil konuşmaktan biraz hani bu ara hakikaten kafamızda yanmış durumda ama yani bizim böyle dertlerimiz var. Ve bizim gibi dertleri olan müzisyen arkadaşlarla, plak şirketleriyle tanışmaktan, çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bir su içtikten sonra konuşmaya devam edeceğim. Çünkü hakikaten güzel performans gösterdiğime de inanıyorum. Şimdi işin felsefik tarafını bu kadar derinlemesine anlattıktan sonra artık hani uygulama tarafına geçersek evet gerçekten beraber neler yapabiliriz? Biz kimiz, ne yapıyoruz? Böyle bağlarsam sanırım mantıklı olacak. Dağıtımdan bahsedeceğim. Yani sadece dağıtım değil bizim konumuz ya da alanımız ama yani dijital dağıtım herkesin çok iyi bildiği. Yani farkımız ne? Bence çok güzel bir açıklama olacak bu konuşmanın üstüne. Şu an dijital distribution dünyasını böyle kısaca bir anlatmak istiyorum. Mesela B2C dediğimiz platformlar var. Yani DistroKid, TuneCore, DIY müzisyenlerin kullanması için var bu platformlar. Yıllık bir abonelik ücreti ödeyip sınırsız adette müziği işte 24 saat içinde dünyanın bütün platformlarına dağıttığınız, hiçbir aracının, hiçbir plak şirketinin, hiçbir komisyonun olmadığı, bütün gelirin sizde kaldığı bir iş modeli TuneCore ve DistroKid. Diğeri de Believe, Orchard gibi dünya devlerinin olduğu daha çok büyük kataloglar, daha çok para kazanan sanatçılarla komisyon anlaşmasıyla dağıtım yapan kurumlar var. Bunlar da işte belli bir yüzde alıyor. Yani müziğinize bir yerde bir ortak olmuş gibi olup müziğinizi yine dünyaya tanıtıyor. Yani şu andaki piyasada dağıtıma çıkabilecek iki tane model var. Ya da hani bir üçüncü modeli de katmak istiyorum ben. Ya da majör bir şirketle çalışmak. Yani İşte Türkiye'de şu anda Universal, Sony, Warner gibi global 3 major'da birimi var. Ve bu major'larla anlaşma yapıp onlardan bu albümü çıkarıp o zaman genelde master right'lar büyük ihtimalle onlarda oluyor ya da artık onlar da böyle farklı deal'lar yapabiliyor. Dağıtımını onlar üstleniyor. Onların imkanları daha farklı olabiliyor. Finansal yatırım yapabiliyorlar. Globalde işte gördüğümüz gibi Selin Geçit mesela Warner sanatçısı harika işler yapmaya başladı globalde gördüğümüz kadarıyla. Hani böyle destekleri olabiliyor plak şirketlerinin. Bu da bir route. Şimdi Paradise'da bizim izlediğimiz route nedir? Paradise'da bizim teknik olarak evet aynen DistroKid, TuneCore gibi yıllık abonelik %100 müşteriye kalan modelimiz var. Aynı şekilde Orchard, Believe gibi komisyon bazlı çalıştığımız modelimiz var. Ve asıl bizi işte heyecan veren biz o majör şirketlerin iş modelini taklit eden bir aslında yaklaşımımız var. Yani şimdi biz geldiğimiz nokta, benim babam sağ olsun diyeceğim burada, 50 sene önce Türkiye'nin ilk plak şirketlerinden birini kurup yabancı müziği Türkiye'ye getirip Türk müziğini işte dünyaya gönderip falan hani burada Türk müzik endüstrisindeki en etkin figürlerden biri olmayı başarmış biri babam. Yonca Müzik'le bu maceraya başlıyor 60'ların sonunda. Sonra dayımlar Topkapı Müzik'le piyasaya giriyor ama bu 50 sene boyunca işte Universal Müzik ve bütün Universal Müzik'in alt label'larının yıllarca reprezentasyonu, dağıtımı, Sony Müzik'in Türkiye'ye gelmesi, BMG'nin Türkiye'ye gelmesi ve bütün global indie major şirketlerin ve Türkiye'deki DMC ve daha birçok plak şirketinin dağıtımını yapmış olmak ve bunun içinde hani ben bunun içine doğdum ve büyüdüm açıkçası. Yani hayatımda bundan başka gördüğüm, bildiğim bir dünya olmadı. Yani müzik dağıtımı, işte sanatçılar, popstarlar, global müzik şirketleri.
Bu kadar bunun içine büyümenin şansına da işte ben de dedim ki buradan madem en iyi bildiğim iş bu, ben burada nasıl bir katkım olur? Bugüne kadar neyi yapamadım, şimdi neyi yapabilirim falan gibi bir derde düşmenin sonunda aslında Paradise oluştu. Ve yine çok uzatarak konuyu bağlayacağım nokta, biz evet büyük major şirketlerin yaptığı işleyiş şeklini taklit ediyoruz. Çünkü biz bunu çok iyi öğrendik. Biz Universal Müziğin yıllarca Türkiye distribütörüydük. Bize yüzlerce, binlerce yayınlanan her şeyi gönderiyordu Universal Müzik. Ama Türkiye'de bizim her şeyi satma imkanımız ya da tanıtma imkanımız yoktu. Bizim A&R ekibi bir filtrasyondan geçiriyordu bunu. Yani Türkiye'de tutabilecek o ay en iyi 20 şarkıyı işte radyolara gönderiyorduk ve radyolara spesifik olarak gönderiyorduk. Yani bu Power'da çalabilir, bu Number One'ın tarzı, bu Kiss FM'e gider falan gibi böyle bayağı hani radyo spesifik tanıtımlar yapıyorduk. Bu arada hani global ofislerin Türkiye'de tutabileceğine inandığı şeylere de şans veriyorduk ama gördüğümüz %95 oranında biz Türkiye piyasasını yabancı majörlerden daha iyi biliyorduk. Bu da işte global müziğin nasıl lokalizasyondan büyüdüğünü gösteren bir olgu oldu. Bugün bizim yapmak istediğimiz de tam olarak bu. Yani bir Türk sanatçı var değil mi? Bunun global bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Biz bir yol haritası hazırladık. İşte ekibimiz var, gücümüz var, enerjimiz var. Biz bunu global bir hale getireceğiz. O zaman hani şunu hayal etmek bence dünyanın en saçma şeyi şu anda. Yani sen buradan herhangi bir dağıtımcıdan ya da bir şirketten müziğini göndereceksin Spotify'a ve bütün dünyada tutacak. Yani bu çok wishful thinking. Evet gerçekten TikTok fenomeni olursun, bir şey olursun belki %0.001 bir şansın var ama yani bu bir profesyonel bir yol ya da iş modeli değil. Bu iş modeline nasıl döner? Senin mesela bu kadar iddialı bir projende Güney Kore'de bir ortağın var mı, iş ortağın? Mesela bu projeyi kim destekliyor? Seni orada radyolara kim pitch edecek ya da sana kim festivale ayarlayacak ya da senin Coachella diyelim. Coachella'da çıkma hayalim var. Nasıl olacak bu? Yani birileri Türkiye'den Ahmet varmış, kaşı güzel, gözü güzel biz bunu Coachella'ya getirelim mi diyecek? Yoksa senin gerçekten Los Angeles'ta önemli bir reprezentasyonun mu olacak yani? İşte majörler tam olarak bunu çok güzel yapmayı beceriyorlar. Dünyanın her tarafında partnerleri, ofisleri, bilgileri var. Projeleri planlayıp bu ofisleri pitch edebiliyorlar. Burada çok derinlere giriyorum ama bunlar hep benim paylaşmak istediğim bilgiler. Dünyada artık World Independent Network, Impala gibi bağımsız müzik birlikleri var. Türkiye'de biz Bağımsız Müzik Yapımcıları Derneği'ni kurduk. Tam da bu amaçla Türkiye'deki bağımsız müziğin Trade Association olarak bütün dünyadaki bu global örgütlere üye olduk ve artık uzun yıllar diyeceğim kadar 3-5 senedir ben dünyadaki bütün bu katılabildiğim kadar bu organizasyonların toplantılarına katılıp bağımsız müzik sektörü nedir, neler yapılabilir bunları keşfetmeye başladık ve şöyle bir senaryo çıktı karşımıza. Aslında dünyanın her yerinde onlarca aynı bizim gibi düşünen plak şirketi var ve bunlar bu işbirliklerine çok açık. Yani biz elimizde güzel bir proje olduğumuz zaman bu müziği İskoçya'da, Japonya'da, Kanada'da, Kolombiya'da, dünyanın farklı yerlerinde tanıtabilecek bizim bir network'ümüz var. Yani özellikle hani bir tek bu hani ben şimdi şahsi algılamayın. Evet Paradise'ı biz kurduk bir ekibiz. Tabii ki bir ticari faaliyet içindeyiz ama yani benim gibi bir sürü insan var. Hani bunun içine doğmuş, büyümüş, hayatını buna adamış ve global kontakları olan. Yani bence global başarı sağlanacağı zaman işte ekip olmanın güzelliği bu. Birinin network'ü vardır, birinin booking'te çevresi vardır, biri caz festivallerini tanır. Yani bu projeleri başarılı hale getirirken belli kaygıları, belli network'leri, belli güçleri olan insanların bir araya gelmesi çok önemli. Biz Paradise'da işte bu işin network kısmı yani yurt dışında kimlerle nasıl işbirliği yapılabilir, hangi kapılar açılabilir gibi dertlerle uğraşıyoruz açıkçası. Bunun yolu gerçekten global lokasyonlarda yer alıp, global bağlantılara sahip olup hani bunu farklı boyutlarda yapabilecek bir network'ün olması. Paradise Network tam olarak bu anlattığım konuların kalbindeki bir şirket. Devamda edeceğim, bitmedi daha. Bu kadar anlatmamdan anlayacağınız gibi biz sadece bir dijital dağıtım platformu değiliz. Publishing, senkronizasyon, vinyl manufacturing, merchandising, bookingler, artist management gibi pek çok konuya aslında bağlantımız ve ilgimiz var. Onun için hani sanatçının hikayesi bizim için çok önemli. Evet sizin için dijital dağıtım hizmeti yapmaktan memnuniyet duyarız.
birbirimizi tanırız ama asıl heyecan bunu biz nasıl büyütürüz, nasıl global yaparız gibi kaygılarımız var aslında. Ya kaygı demeyeyim de çok konuşunca biraz böyle insan saçmalayabiliyor. Ama bu benim uzun süredir yapmak istediğim bir paylaşımdı. Tekrar diyeceğim, beni buraya kadar dinlediyseniz yine teşekkür ederim. Şimdi Paradise'ın başka bir boyutuna geçmek istiyorum. Paradise Arabia. Bizim son yapmayı başardığımız diyeceğim, çok uzun süredir planladığımız bir oluşum. Şimdi bunu ama bir su içtikten sonra ben söyleyeceğim.